911. I just shot my husband because he just beat me up. You shot your husband? Yes, I'm at 1802 South Tremont. Who's crying in the background? My daughter. Okay, is he dead? He's shot. Okay, what's your name? My name is Sally McNeil. Don't shut the door, Santina. How old is you? Beat me up. Ma'am, I just got beat up. how old is your husband? My husband is 30 years old. Oh my God. Is he breathing? Yes. He is breathing? Yes, he is. Is he conscious? Yes. Just hold on. Where's the gun at? Hold on, please. 14 Şubat 1995 yılında Kadınlar Ordu Vücut Geliştirme Şampiyonu Sally McNeil, kocası Kuzey Amerika Vücut Geliştirme Şampiyonu Ray McNeil'ı evlerindeki kısa namlulu pompalı tüfekle 2 kez ateş ederek ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ray tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. Sally McNeil 29 Mayıs 1960 Pennsylvania Allentown'da dünyaya geldi. Alkolik bir baba ve şiddet gören bir annenin çocuğuydu. Annesi Sally 3 yaşındayken eşinden boşandı ve tekrar evlendi. Bu evlilikten 2 kardeşi oldu. Ancak üvey babası tarafından asla sevgi ve şefkat görmeyen Sally, istismar edilen, zorbalık gören ve kendini sürekli savunmak zorunda kalan bir çocukluk geçirdi. Gençlik dönemlerinde spora yatkınlığını keşfederek yüzme ve atletizm dallarında yarışmalara katıldı. 1982'de 20'li yaşlarındayken Birleşik Devletler Deniz Piyadelerine katılan Sally, Camp Pendleton'da görev yaptı. Ordunun sert ve zor yapısı onu cezbetmişti. 10 Haziran 1982'de aynı birlikte görev yaptığı ilk kocası Tony ile tanıştı. Bu birliktelikten Shantina ve John adında 2 çocukları oldu. Evlilikleri sırasında şiddet görmeye başlayan Sally, 25 Mayıs 1982'de boşandı. 2 çocuğunu da yanına alan Sally, birliğini değiştirerek Kaliforniya'ya yerleşti. Yeni birliğinde göreve başlayan Sally, vücut geliştirme ile ilgilenmeye başladı. Düzenli olarak yaptığı spor sayesinde kısa sürede vücudu gelişme göstermişti. Bu durum onun üstlerinin de teşvikiyle ordu vücut geliştirme yarışmalarına katılmasını sağladı. Bu yarışmalardan birinde 4. oldu ve Sally gönül verdiği bu spor sayesinde ek gelir elde etmeye başladı. Bu süreçte bir arkadaşı kendisine Ray McNeil isimli bir askerden bahsedip fotoğrafını göstermişti. Ray McNeil da vücut geliştirme ile ilgilenen bir askerdi ve bu spor dalında hayalleri ve idealleri vardı. Aynı arkadaşı Ray'e de Sally'nin fotoğraflarını göstermişti. Ray, Sally'nin fotoğraflarından etkilenmiş ve tanışmak istediğini söylemişti. 6 Haziran 1987'de tanışan ikili birbirlerinden etkilenmişlerdi ve tanıştıktan 2 ay sonra da evlendiler. Ray McNeil 17 Aralık 1964'te Kuzey Carolina'da dünyaya geldi. Annesi onu 2 haftalıkken terk etmişti. Teyzesi tarafından büyütülen Ray'in sefalet ve yoksulluk içinde geçen bir hayatı oldu. Ray de Sally gibi zor bir hayat yaşamıştı. Ray, etrafı tarafından nazik, sevgi dolu bir insan olarak tanınırdı. Etrafındaki insanlara göre o nazik bir devdi. Fakat yaşadıkları Ray'i etkilemişti. Çok çabuk sinirlenirdi ve bir anda karşınızda öfkeden deliye dönmüş bir adam görebilirdiniz. Bu durum bir süre sonra Sally ve Ray'in evliliklerine yansımaya başladı. Sürekli hale gelen kavgalar sonrası şiddet, evliliklerinin en temel sorunu olmuştu. Ray aşırı öfkeli ve şiddet yanlısıydı. Sally de aşırı kıskanç ve şiddet yanlısıydı. Sally, Ray'in etrafında bulunan ve potansiyel tehlike olarak gördüğü birçok kadına şiddet uygulamış ve bir kısmını hastanelik etmişti. Sally ve Ray 1990 yılında katıldıkları Ordu Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 1. olmuşlardı. İkisinin de tutkusu ve hayali bu işi meslek haline getirmek ve iyi yerlere gelmekti. Ray çok başarılı amatör bir vücut geliştirmeciydi ve profesyonel olmak istiyordu. Hayali Mr. Olympia'yı kazanmaktı. Sally kocasına o kadar çok aşıktı ki bu uğurda Ray'in hayalini gerçekleştirmesi için kendi hayalinden vazgeçecekti. Ray profesyonel olmak adına 1991'de ordudan ayrıldı ve tamamen kariyerine odaklandı. Maddi imkanları kısıtlı olan ailede evin geçimi Sally'e kalmıştı.
Orduda aşçılık yapmak dışında bazı zamanlar çöpten teneke kutular toplayıp geri dönüşüme vererek para kazanıyordu. Ray, Kuzey Amerika Şampiyonası'nda birincilik kazanarak Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Mr. Olympia'da yarışmaya hak kazanmıştı. Bu yarışmayı kazanan sporcu günümüzde milyon dolar seviyesinde bir para kazanmaktadır. Ray, Mr. Olympia'da yarışmaya hak kazanması ile bulunduğu çevrede de popülerleşmeye başlamıştı. Tabii ki uluslararası bu yarışmayı kazanmak için de iyi bir diyet ve pahalı bir beslenme gerekiyordu. Haftada 114 yumurta, 5 biftek ve kas kütlesini artırmak için takviye edici haplar. Ray'in bu beslenmesi kıt kanaat geçinen McNeil ailesi için çok maliyetliydi. Ve bu sebeple hem Ray hem de Sally ek iş yapmak durumundaydılar. Ray bir barın korumalığını yapmaya başlamıştı ama yetmiyordu. Çünkü Ray çok fazla gıda tüketiyordu ve kullandığı takviyelerin yanına bir de steroid eklenmişti. Spor ve vücut geliştirme branşlarında sözü geçen steroidler anabolik steroidlerdir. Testosteron hormonunun bir çeşidi olan anabolik steroidler kasların daha hızlı ve çok gelişmesi için kullanılır. Yüksek dozda kullanımında ciddi yan etkileri vardır. Bunlardan bir tanesi de aşırı öfkedir. Ray uzun uğraşlar, yoğun antrenmanlar ve vücuduna yüklediği çok fazla kas artırıcı takviyelere rağmen Mr. Olympia'da dereceye giremedi ve 15. oldu. Bundan sonra işler kötü gitmeye başlamıştı. Ray ve Sally evde ciddi tartışmalara giriyor, sonu şiddetle biten kavgalara dönüyordu. Her kavganın sonunda Ray, Sally'nin boğazına sarılarak onu boğmaya çalışıyordu. Hatta bir tartışmalarında Sally'nin burnuna yumruk atmış ve kırmıştı. Bu durum artık katlanılmaz bir hal almıştı. Sally bu süreçte kendisine yapılan ilginç bir teklifle farklı alana yöneldi. Güreş. Fakat buradaki tek fark güreşi özel istek üzerine erkeklerle yapmasıydı. Bilvik adında bir girişimci o tarihlerde Amerika'da bazı erkeklerin aşırı kaslı kadınlarla güreşmek için para ödemeye razı olduklarını keşfetmişti ve bu işe girmişti. Bu kişilere bodybuilding camiasında shimos yani kasa tapanlar denilmekteydi. Girdiği yarışmalardan Sally'yi keşfeden Bill ona da bu alanda iş teklifi yapmıştı. Sally paraya ihtiyacı olması sebebiyle pek fazla düşünmeden bu teklifi kabul etti ve iyi sayılabilecek paralar kazanmaya başladı. 1993 yılında da ordudan ayrılarak bu alanda kendi şirketini kurdu ve yoluna devam etti. Ray kullandığı steroidler sebebiyle çok daha agresif ve öfkeli olmaya başlamıştı. O kadar kontrolden çıkmıştı ki bir gün çalıştığı barda olay çıkaran bir adamın gözlerini parmaklarıyla kör etmişti. Sally artık iyiden iyiye Ray'den korkmaya başlamıştı. Çünkü her kavgalarının sonunda Ray, Sally'nin boğazını sıkıyor ve onu boğmaya çalışıyordu. Ray aynı zamanda çocuklara da şiddet uyguluyordu. Çocuklar ne zaman kavga etse ikisini de yanına çağırır, birini tokatlarken diğerine izlettirirdi. Sally için bu durum artık katlanılmaz bir hal almıştı ve ayrılma planları yapmaya başladı. Doğuya, Pensilvanya'ya geri dönecekti. Ayrılmak ve bir süre idare etmek için gerekli parayı toparlar toparlamaz evden kaçacaklardı. Bu sebeple hem oğluna hem de kızına evden her an gideceklermiş gibi eşyalarını hazır tutmalarını söylemişti. 14 Şubat 1995 Sevgililer Günü. Eğlenceli geçen bir günün akşamında Sally, Ray ile Sevgililer Günü kutlaması için hazırlık yapmış, ancak Ray saatler geçmesine rağmen eve dönmemişti. Sally, Ray'e bir türlü ulaşamıyordu. Aklına çalıştığı bara gitmiş olabileceği geldi. Bara gitmeye karar veren Sally, hazırlandığı sırada Ray eve geldi. Sally'ye bir yere mi gidiyorsun diye sordu. Sally de evet seni bulmaya bara gelecektim dedi. Ve bir anda tartışmaya başladılar. Sally'nin nerede kaldın, neredeydin soruları Ray'i öfkelendirmiş ve tartışma kavgaya dönüşmüştü. 3 gün sonra gösterisi olan Ray'in vücudunda 5 farklı steroid vardı. Bu kadar fazla steroid alımı insanı inanılmaz güçlü yapar. Aynı zamanda ciddi kontrol kaybına ve öfkeye sebep olur. Sally sinirle Ray'e berbat görünüyorsun, sıralamaya giremeyeceksin, hazır bile değilsin dedi. Ray kontrolünü kaybetti ve Sally'ye önce vurdu, ardından onu boğmaya başladı. Ray'in elinden güçlükle kurtulan Sally yatak odasına koşup pompalı tüfeği alarak Ray'in yanına geldi ve evden gitmesini söyledi.
Hayır cevabını alan Sally Ray'e bir el ateş etti. Ray vurulmanın da şokuyla Sally'nin üzerine yürüdü. Sally korkuyla ikinci kez ateş etmiş ve onu yüzünden vurmuştu. Ardından 911'i arayarak durumu bildirdi. Eve ambulans ve polis gelmesini istedi. Sally tutuklanarak ifadesi alınmak üzere Oceanside Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada ifadesi alınmaya başlandı. Gözaltına alınmasının ikinci gününde Ray'in vefat haberini alan Sally yıkılmıştı. Hayallerle başlayan hayatı bir anda kararmıştı. Olay basında geniş bir yer buldu ve Amerika'da büyük yankı yarattı. Dan Goldstein, aile içi suçlar bölümünde Sally McNeil'ın davasına bakan 1990'larda ünlü bir savcıydı. Birçok sansasyonel cinayet davasına bakmış, agresif ve korkulan bir savcıydı. Goldstein, Sally McNeil davasında cinayete ilişkin ciddi bir araştırma içine girmişti. Polis merkezindeki sorgu görüntülerini izlediğinde Sally'nin davranışları dikkatini çekti. Ona göre Sally'nin davranışlarında bir pişmanlık yoktu. Şiddet mağduru sinmiş bir kadın görmüyordu. Tam tersine rahat tavırları olan ve hiçbir şey olmamış gibi hareket eden bir insan vardı. Hatta izlediği bir görüntüde sorgu odasından dedektifler çıktıktan sonra Sally vücuduna sarılı battaniyeyi üzerine örtüp yere uzanıp uyumaya başlamıştı. Savcı Goldstein'e göre bu, cinayetten suçsuz olan bir insanın asla yapmayacağı bir şeydi. 18 Şubat 1995'te mahkemeye çıkarılan Sally, cinayet suçlamalarını reddediyor, kendisini ve çocuklarını koruduğunu iddia ediyordu. Fakat Sally'nin normal bir kadından daha iri ve kaslı olması, kolay kolay bir erkekten dayak yiyemeyeceği algısını oluşturmuştu. Bu da Sally için işleri zorlaştırıyordu. Mahkemede savcılık Sally için $1 milyon kefaletle serbest bırakılmasını teklif etti. Sally'nin avukatı William Raphael, müvekkilinin şiddet mağduru olduğunu söylemiş ve mahkemeyi ikna etmişti. Bu sayede mahkeme kefalet bedelini $100.000 olarak belirledi. Fakat Sally'nin bu kefaleti ödeyecek parası yoktu ve inanılmaz bir olay gerçekleşti. Bir zamanlar kendileriyle para karşılığı güreştiği, Şimoz adıyla aşağılanan insanlar para göndererek kefaletin ödenmesini sağladı. Parayı ödeyen Sally tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 16 Şubat 1996'da savcılık kasten adam öldürmekten davayı açtı. Savcı Goldstein davanın açılış konuşmasında Sally için şunları söyledi. Bu kadın bir zorba, bir cani. Bir kadından bahsederken bunları söylemek zor. Ama Sally McNeil cinsiyet farkını kapatmayı başarmış, kavgacı ve agresif biri dedi. Duruşmanın ikinci haftasında savcı adli tıptan çıkan rapora göre olayı mahkemeye ve jüriye anlattı. Adli tıp raporu evde bir kavga olayı yaşandığını doğrulayamamıştı. San Diego Adli Tıp Kurumu raporuna göre Ray McNeil'a yaklaşık 2,5 metre mesafeden pompalı tüfek ile 2 el ateş edilmişti. İlk fişek vücuduna dikey açıyla girmiş, yere düştüğü sırada da suratından ikinci kez vurulmuştu. Sally McNeil polise verdiği ifadede Ray'i mutfakta vurduktan sonra Ray'in ona saldırdığını söylüyordu. Silahı tekrar doldurmuş, arkasını dönerek Ray ayaktayken ona yeniden ateş etmişti. Sally ilk atışı salonda yaptı ise savcıya göre boş fişek evin salonunda olurdu. Ancak boş fişek tüfeğin alındığı arka odada bulunmuştu. Ona göre Sally yatak odasından yeni bir fişek alıp silahı doldurdu. Silahı doldurmak için de boş fişeği çıkarması gerekirdi. Boş fişek yatak odasında düştü, ikinci fişeği silaha koydu ve salona geri dönerek yerde yatan Ray'e ikinci kez ateş etti. Bunun kanıtı olarak salonun ucundaki lamba gösterildi. Kan lekeleri abajurun altındaydı. Bu da fişek yüzüne isabet ettiği anda Ray'in yerde olduğu ve kanın yukarı doğru sıçradığı anlamına geliyordu. Yani savcıya göre Sally bu cinayeti planlı bir şekilde işlemişti. Sally'nin avukatı her ne kadar yaşanan olayın meşru müdafaa olduğunu savunsa da Sally'nin ikinci kez ateş etmiş olması jürinin olaya bakışını değiştirdi. Savcılık mahkemede Sally'nin aleyhine konuşan birçok tanık buldu. Tanıklar onu agresif, sinirli ve kıskanç olarak anlattı. Tanık oldukları birçok olayda Sally'nin Ray'e ilgi duyan veya onunla yakınlaşan birçok kadına uyguladığı şiddetten bahsetmeleri Sally'yi köşeye sıkıştırmıştı.
Sally lehinde konuşan tanıklar da Ray'in şiddet uyguladığını, birçok kez darp izlerine ve vücudunda kırıklara şahit olduklarını anlattılar. Bu tanıklardan birisi de kızı Shantina'ydı. Shantina evde yaşanan şiddet ve istismar olaylarını mahkemede detaylı bir şekilde anlattı. 16 Mart 1996'da jüri bir karara vardı. Tutuksuz yargılanan Sally heyecanla jürinin kararını bekliyordu. Karar açıklamasında şunlar söylendi. Biz jüri olarak yukarıda adı geçen davada sanık Sally McNeil'ı ceza kanununun 187. maddesi uyarınca 1. derece cinayetten suçsuz olduğuna karar verdik. Biz jüri olarak yukarıda adı geçen davada sanık Sally McNeil'ı 2. dereceden cinayetten suçlu bulduk. 2. derece cinayet Amerikan Ceza Yasasına göre birini kasten, kanunsuzca öldürmektir. 19 yılla müebbet arası hapse mahkum edilen Sally, cezasını çekmek üzere 1 Mayıs 1996'da Valley Eyalet Kadın Hapishanesi'ne gönderildi. 25 yıl cezaevinde yattıktan sonra 2020 yılında tahliye oldu. 25 yıllık kaybın ardından yeniden evlenen Sally, hem evlatlarıyla hem de torunlarıyla arayı kapatmaya çalışıyor. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Sizler ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda belirtin. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, mutlu kalın.